Arkadaşlar jantımızın ana bileşenlerini bir sayalım. Çember, göbek, tel ve tel başları. Göbekte 18 tane delik burada var, 18 tane delik burada var. Bir problem yok. Jantta 36 tane delik var. İlginç olan bu 36 delikten 18 tanesi hafiften sağa kaymış durumda, 18 tanesi hafiften sola kaymış durumda. Göbekteki sağ taraftan çıkan teller çemberdeki hafiften sağ tarafa kaymış olan deliklere gidiyor. Çemberdeki sol taraftan çıkan teller de çemberdeki hafiften sola kaymış olan deliklere gidiyor. Şimdi biz tel başlarıyla oynayarak bu tellerin uzunluğunu veya kısalığını ayarlıyoruz. Bu şekilde çemberimize sağa hareket ettirebiliriz, sola hareket ettirebiliriz, yukarı hareket ettirebiliriz ve aşağı hareket ettirebiliriz. Yani 4 boyutlu bir işlem yapıyoruz. Bu çemberi nereye hareket ettireceğiz? Bizim için bütün mesele bu. Haydi bu meseleye bir çözüm arayalım. Arkadaşlar minik bir şeyden bahsedeceğim. Tel başından bizim bisiklet sürerken güvenliğimiz ve konforumuz tamamen buna bağlı. Bu tel başını sıktığımız zaman telimiz jant üzerinde kısalıyor ve çemberi çekiyor. Açtığımız zaman bu tel uzuyor ve çemberi ileriye itiyor. Bütün mesele bu tel başının sıkılması olayı. Arkadaşlar tel başlarını sıktığımız veya gevşettiğimiz zaman bu tel boylarını nasıl kısaltırız ve de bu çember ne yöne hareket eder? Bu konuyu bir inceleyelim. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için jantımız üzerindeki şu 4 tane teli seçtim. Bu tellerden 2 tanesi sağdaki tel, bunları sarıyla işaretledim. 2 tanesi de soldaki tel, bunları da kırmızı ile işaretledim. Şimdi şu kırmızı teli ele alalım. Bu kırmızı teli çevirdiğim zaman bu çember sola gider. Yani sıkmış olurum. Bu teli gevşettiğim zaman bu çember sağa gider. Sarıya bakalım. Sarı sağdaki bir teldi. Bunu sıktığımız zaman tel sıkılaşacağından dolayı çember sağa gider. Sola çevirdiğimiz zaman gevşeyeceğinden dolayı bu tel uzar ve çember bu tarafa gider. Şimdi görüldüğü gibi çemberi sağa veya sola almanın 2 tane yöntemi var. Örneğin bu tel. Bunu sıkarsak çember sola gider. Aynı zamanda bunun karşısındaki bu teli gevşetirsek yine çember sola gider. Şimdi sıkacağız mı yoksa gevşeteceğiz mi? Bunu nasıl karar vereceğiz? Bu tamamen bize kalmış bir şey. Eğer ki çemberimizdeki tellerin sıkılmasını istiyorsak sıkarak akort yaparız. Eğer ki bu tellerin gevşemesini istiyorsak o zaman da gevşeterek akort yaparız. Ama biz zaten örülmüş ve kullanılmış bir jant üzerinde çalıştığımıza göre bu tellerin kullanıldıkça sıkılması söz konusu olmaz. Bu olsa olsa gevşemiştir. Onun için çember üzerindeki bozuk noktaları sıkarak düzeltmemiz gayet mantıklıdır. Şimdi bu konuyu kapatalım. Diğer bir konuya geçelim. Şimdi şu işaretli 4 tane teli ele alalım. Bu 4 tane teli eşit olarak sıktığımız zaman böyle. İşte böyle eşit sıkıyoruz. Şimdi çemberimizde ne oldu? Bakın bu 4 tane telin mesafesi kısaldığından dolayı bu bölgede çember merkeze doğru yukarıya çıktı. Yani çember çukurlaşmış oldu. Veya burada bir bombe varsa düzelmiş oldu. Şimdi aynı şekilde bu telleri eşit olarak gevşettiğimiz zaman bu şekilde böyle. O zaman da ne oldu? Bu bölgedeki bu tellerin boyu uzadığından dolayı çember bu bölgede aşağı doğru gitti.
Yani bir çukurluk varsa bu bölgede o kapanmış oldu. Arkadaşlar önce hızlıca çevirelim. Bu jantımızın ne tarafa kaçtığını bir anlamaya çalışalım. Ama genelde jantımız oldukça bozuk gözüküyor arkadaşlar. Ama biraz daha sanki sol tarafa fazla kaçırıyor gibi geldi bana. Şimdi tekrar sol tarafı şöyle iğnemizi ayarlayalım. Bize göre sol. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Biraz daha daraltalım. Tamam, burada. Bakın arkadaşlar burada. Hiç unutmadan oraya bir işaret koyalım. Evet arkadaşlar, işaretimizi koyduk. Şimdi burada yapmamız gereken ilk iş, acaba tellerden herhangi bir bozuk olan var mı? Bunu da tınılama yöntemiyle tespit edelim. Etmeye çalışalım. Bakın. Normal. Bak. Bu kaçmış. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu iki tane tel aşırı gevşemiş. Ve dolayısıyla çemberimiz sol tarafa kaymış. Biz bunu tekrar sağ tarafa alarak çemberimizi düzelteceğiz. Şu iki tel çok gevşediği için şuna da yük fazla binmiş. Bunda da normalden fazla bir ince ses var. Şimdi bu iki taneyi çekelim. Bundaki yükü buna verelim. Ve de çemberimizi de sağ tarafa alalım. Şu iki tele farklı bir işaret koyalım. Bakın bu arkadaşlar. Sarıları germemiz lazım. Bakın. Öncelikle bir yarım tur alayım. Telin boşluğunu alalım ters tarafa. Yarım tur alalım. Telin boşluğunu alalım. Bakalım ne oldu. Yok, şu hala çok bozuk arkadaşlar. Bunu bir çeyrek tur daha fazla alalım. Tekrar boşluğunu yerine getirelim. Bakın şunu biraz daha alalım. Sıkıyoruz arkadaşlar. Boşluğunu alalım. Sıktığımızdan dolayı çemberimiz bu tarafa geliyor. Bir daha tınıya bakalım. Bir bakalım arkadaşlar akort ne oldu. Düzeldi. Bozuk bir veya iki tel, üç tel neyse tespit edemezsek, genel bir bozukluk varsa tını yöntemiyle herhangi bir bozuk tel tespit edememişsek o zaman da hepsini birden sıkarak çemberimizi böyle alacaktık. Arkadaşlar bu kadar basit değil her şey. Biraz iğnemizi tekrar biraz sıkalım, bir bakalım. Bakın burada da bir bozukluk var arkadaşlar. Bir bakalım tını yöntemiyle. Bak şu kaçmış, görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu sıkalım. Biraz yerine getirelim. Bakalım ne oldu. Bir problem yok. Bu kadar. Arkadaşlar bir de öbür tarafa bakalım. Evet. Yakaladık, gördünüz mü arkadaşlar? Şu arada işaretimizi koyalım. Şöyle. Şimdi bakalım o arada kaçak tel var mı? Buna bu taraftan bakalım de. Of. Şunu
Şunu gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar bozuk gözüküyor. Şu teli sıkalım. Biraz fazla sıkalım. Çok bozuk gözüküyor çünkü. Evet. Evet. Bir tur sıktım arkadaşlar. Yerine getirelim. Bakalım ne oldu. Evet. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar biz şu anda yan ayarları yapıyoruz. Henüz yuvarlanma akorduna girmedik. Yani radyal akort dediğimiz olaya henüz girmedik. İğnelerimizi iyice darlaştırıp bu yan ayarları da güzelce yaptıktan sonra birazdan radyal akorda gireceğiz. Arkadaşlar burada bir konu daha var. Ben jantımın ek yerini sarıyla işaretledim. Şimdi bütün jantlarda bu ek yerler hata verir. Bakın duyuyor musunuz? Burada bir hata var. Bu hatayı engellemek için şuradaki telleri çekmem lazım. Fakat çekemiyorum çünkü çok fazla gergin. Bunu biraz daha çekmek için gerersem bu teller iyice gerilecek arkadaşlar. Dolayısıyla da çok gergin telde sıkıntı olabilir. Kopmalara yol açabilir. Burada hem yanda hata veriyor hem de dikine hata veriyor arkadaşlar. Biz kendi haline bırakıyoruz burayı. Fazla zorlamıyoruz. Arkadaşlar şimdi radyal akordumuza bakalım. Şurada bir kolumuz var. Tümsekleri bir kontrol edelim önce. Herhangi bir tümseğimiz var mı? Çevirelim biraz yavaşça. Biraz daha sıkıştıralım. Bakın arkadaşlar bu arada bir tümseklik var. Eğer bunu gidermezsek biz seyir anında zıplar jantımız. Şu arada işaret koyduk. Şimdi bu aradaki jantımızı içe doğru çekmek için, tümsekliği gidermek için telleri karşılıklı olarak sıkmamız lazım. Bir bakalım arkadaşlar. Hemen kırmızıdan da başlamıyoruz. Jilet gibi kesmiyoruz. Biraz ilerisinden başlıyoruz arkadaşlar. Sıkıyoruz. Bakın. Burayı biraz az sıkıyorum işaretin dışı. Yarımşar tur bir sıkayım önce. Evet. Yerine getiriyorum. Yarım tur sıkıyorum. Eğer aradaki bir boşluğu almazsam tel burulmuş olarak kalır. Ve hem kopmalara neden olabilir hem de yerine gelmeye çalışacağı için akordumuzu bozabilir. Evet, yarım tur yerine getirelim. Yarım tur yerine getirelim. Şuradan da biraz da şu kenardan da alalım. Tamamlıyorum. Bunu da yerine getirelim. Bakalım ne oldu. Arkadaşlar görüyor musunuz? Halloldu. Eğer bu kadar yeterli olmasaydı biraz daha sıkardık. Eşit olarak sıktığımızdan dolayı da jantımızın akordunu da bozmadı. Sarıyla işaretli jantımızın ek yeri yine burada ufak bir hata veriyor. Bunu kendi haline bırakalım. Hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar acaba çukurluk var mı? Şunu da iyice birleştirelim jantımıza. Çevirelim. Yok. Eğer olsaydı bir yer temas etmeyecekti. Oranın tellerini açacaktık arkadaşlar ama öyle bir durum yok. Bir kontrol yapmamız lazım. Bu tellere yükler eşit olarak dağılmış mı? Bir bakalım. Bunu da tını yöntemiyle bakıyoruz. Ben bu yöntemi çok severim. Neredeyse o kadar güzel sonuç veriyor ki hiç akor sehpasına koymadan sadece böyle tınılayarak bile akordu yapabiliriz. Bak. Şuna bak. Buna bak. Arkadaşlar şunda aşırı bir gerginlik var. Şunda da biraz gevşeklik var. Biz bunu gevşeterek, bunu da sıkarak yükü biraz dengelemeye çalışacağız. İnce ses veren telden yükü biraz alacağız. Yani bu teli gevşeteceğiz.
Ve diğer gevşek olan tele yükü aktaracağız. Yerine getiriyoruz bakalım. Yok, biraz daha var. Biraz daha aç. Buna biraz daha yükü ver. Akordunu da bozmuyoruz. Bakalım. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Heh. Şurada bir şey var. Bak, bunu da açalım. Yandakine verelim. Bakalım. Şuna veriyoruz biraz daha. Bakalım ne oldu. Gördünüz mü? Bir de bu tarafa bakalım arkadaşlar. Öbür taraf tamam. Tamam. Güzel. Bak. Bak arkadaşlar. Şu gevşek. Şu da fazla gergin. Bak, şu çok gergin. Şu gevşek. Şu gergin olanı açalım. Yükü bundan alalım. Şu gevşek olanı sıkalım ve yükü biraz buna verelim. Ne oldu? Biraz daha. Bakalım. Evet, oldu. Yükü eşit sırtladıkları sesinden belli oluyor. Ve akordunu da bozmadık. Arkadaşlar şu anda yük tellerimize eşit olarak dağılmış durumda. Şimdi bir hareket daha yapacağız. Şu paralel tellerden şöyle sıkabildiğimiz kadar sıkacağız arkadaşlar. Hiç acımayın. Sesleri duyuyor musunuz? Bunları sıkalım. Şimdi biz daha önceki işlemleri yaparken bu teller üzerinde mekanik bir enerji birikti. Eğer bu enerjiyi bu şekilde şimdi boşaltmazsak bisiklete binerken bu enerji boşalacağından dolayı ve teller rahatlamaya çalışacağından dolayı akordumuzu bozacak arkadaşlar. O yüzden biz şu anda bu işlemi yapıyoruz ki ayarımız akort esnasında bozulsun. Yani tellerimiz rahatlasın. Akordumuz bozsun. Biz yine yapalım diye. Arkadaşlar bakın, ses gelmiyor artık. Benim masa iyi olmadığı için masanın sesi geliyor. Jantımız rahatladı arkadaşlar. Bir de son bir defa daha şu an akorda sokalım. Ondan sonra işimiz bitsin. Arkadaşlar, kontrol edeceğimiz bir konu daha var. Her şey tamam. Fakat bu çember jantımızın merkezinde mi değil mi? Onu şu anda bilemiyoruz. Onu da böyle bir aletimiz var. Jant merkezleme aleti. Bunu daha önce çektiğim 36 delik jant örme videolarında bunu detaylıca gösterdim. Buna bakarsınız. Ama herkeste olacak diye bir şey yok. Bu bizde yoksa şöyle bir şey yapalım. Şöyle akor sehpasının arkasına geçelim. Bir bakalım şuradaki mesafe arkadaşlar eşit mi değil mi? Bir tarafa kaymış mı değil mi? Arkadaşlar merhaba. Jantımızın akordunu yaptık. Hiçbir şey atlamamaya çalıştım. Benim çok içime sindi. Sizler de süratle bir akor sehpası alın. Bir akord anahtarı alın ve bu konuya girin. Belki bir iki defa bozabilirsiniz. Ama süratle düzeltip güzel işler elinizden çıkabilir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.